Toprak Razgatlıoğlu çok konuşulacak açıklamalar yaptı. MotoGP'de yaşadığı en büyük sorunun hız değil, motosiklet olduğunu söyledi. Hatta seriyi doğrudan Formula 1'e benzeterek dikkat çeken ifadeler kullandı. Peki gerçekten en yetenekli sürücüler bile yetersiz bir motosikletle çaresiz mi kalıyor? Toprak neden bütün planlarını 2027 sezonuna bağladı? Ve Yamaha'nın geliştireceği yeni proje onun kariyerini tamamen değiştirebilir mi? Şimdi Toprak'ın açıklamalarını daha yakından inceleyelim. World Superbike'da 3 dünya şampiyonluğu kazanarak adını tarihe yazdıran Toprak Razgatlıoğlu, artık kariyerinin en zorlu sınavını MotoGP'de veriyor. 2021'de Yamaha ile, ardından 2024 ve 2025 yıllarında BMW ile zirveye ulaşan milli sporcu, kazanmaya alışmış bir isim olarak MotoGP'ye büyük beklentilerle geldi. Ancak burada karşılaştığı tablo, Superbike'tan tamamen farklı. İlk sezonunda topladığı puanlar beklentilerin gerisinde kalsa da, Toprak bunun temel nedeninin kendisi olmadığını açıkça dile getiriyor. Çünkü MotoGP'de başarı yalnızca sürücünün yeteneğine bağlı değil. Kullanılan motosikletin teknik seviyesi ve gelişim hızı, alınacak sonucun en önemli belirleyicilerinden biri haline geliyor. Toprak'ın en dikkat çeken sözlerinden biri, MotoGP ile Formula 1 arasında kurduğu benzetme oldu. Ona göre bu şampiyonada sürücünün yeteneği tek başına yarış kazanmaya yetmiyor. Elinizde rekabetçi bir motosiklet yoksa, limitleri ne kadar zorlarsanız zorlayın istediğiniz sonucu elde edemiyorsunuz. Bu yüzden mevcut Yamaha'nın diğer üreticilerin gerisinde kaldığını ve bunun pistte net şekilde hissedildiğini ifade ediyor. Lastik davranışı, motor performansı, elektronik sistemler ve aerodinamik paket birleştiğinde sürücünün hareket alanı ciddi biçimde daralıyor. Toprak'ın "elim kolum bağlı" sözleri de tam olarak bu durumu özetliyor. Buna rağmen Toprak yaşadığı tabloyu sürpriz olarak görmüyor. MotoGP'ye geçmeden önce Yamaha'nın yeni projeler üzerinde çalıştığını ve gelişim sürecinin zaman alacağını bildiklerini söylüyor. Yani bu transfer tamamen bilinçli bir tercih. İlk sezonun zorlu geçeceğini kabul ederek bu maceraya başladı. Fakat yıllardır kazanmaya alışmış bir sporcu için sürekli orta sıralarda mücadele etmek psikolojik açıdan kolay değil. Her yarışta maksimumunu ortaya koymasına rağmen istediği karşılığı alamamak doğal olarak motivasyonu etkiliyor. Buna rağmen pes etmek yerine takımın ilerlemesini beklemeyi ve gelişim sürecine katkı sağlamayı tercih ediyor. Toprak'ın bütün planlarını 2027 sezonuna bağlamasının önemli bir nedeni var. O yıl MotoGP'de teknik kurallar tamamen değişecek. 1000 cc motorlar yerini 850 cc'lik yeni nesil güç ünitelerine bırakacak, lastikler farklılaşacak ve motosikletlerin karakteri bugünkünden oldukça farklı olacak. Toprak da tam bu noktada fırsat gördüğünü söylüyor. Yeni kuralların sürücünün etkisini artıracağını ve mevcut dengeyi değiştireceğini düşünüyor. Aynı zamanda Yamaha'nın geliştirdiği projelerin de bu döneme kadar olgunlaşmasını bekliyor. Kısacası hedefi bugünü kurtarmak değil, kuralların sıfırlandığı yeni döneme en güçlü şekilde hazırlanmak. Teknik detay ve analiz devam ederken bu videoyu beğenerek ve daha fazlası için abone olarak işimizi destekleyin. Kanalımızda sizi burada görmekten mutluluk duyarız. Deneyimli sürücü, yarış hafta sonlarında elinden gelen her şeyi yaptığını ancak motosikletin sınırlarını aşamadığını açıkça ifade ediyor. Frenleme noktalarını zorlamak, viraj girişlerinde daha agresif olmak ya da gazı daha erken açmak tek başına çözüm üretmiyor. Çünkü lastiklerin tutunma seviyesi ve motosikletin teknik kapasitesi belirli bir çizginin üzerine çıkılmasına izin vermiyor. Toprak'a göre MotoGP'nin en büyük farkı da burada ortaya çıkıyor. Superbike'da sürücü yeteneğiyle daha fazla fark yaratabilirken MotoGP'de teknik paket belirleyici rol oynuyor. Bu nedenle gösterilen çabanın karşılığı her zaman sonuç tablosuna yansımayabiliyor. Toprak, geçmişte yaşadığı en büyük dönüm noktalarından biri olan 2021 sezonunu da hatırlattı. O yıl sezon başında kimse Yamaha'nın şampiyon olacağını düşünmüyordu. Buna rağmen motosiklete kısa sürede uyum sağladı
Zaman zaman düşmesine ve puan kayıpları yaşamasına rağmen sezon sonunda zirveye ulaştı. Bu süreç ona yalnızca bir dünya şampiyonluğu kazandırmadı. Aynı zamanda uzun bir sezon boyunca psikolojiyi doğru yönetmenin, gereksiz risk almamanın ve hata yapmadan istikrarlı kalmanın ne kadar önemli olduğunu öğretti. Bugün MotoGP'de yaşadığı zorluklara karşı sakin kalabilmesinin arkasında da o yıllarda edindiği bu tecrübenin büyük payı bulunuyor. BMW ile yaşadığı başarı hikayesi ise kariyerinin en özel sayfalarından biri olarak öne çıkıyor. O dönemde birçok kişi Alman üreticisinin şampiyonluk mücadelesi verebileceğine inanmıyordu. Toprak ise bu algıyı tamamen değiştirdi. Beklentilerin altında görülen motosikleti zirveye taşıyarak hem markanın tarihine geçti hem de unutulmaz bir iz bıraktı. Bugün BMW'nin Almanya'daki müzesinde şampiyon olan motosiklet sergileniyor ve üzerinde El Turco yazısıyla birlikte Türk bayrağı yer alıyor. Bu yalnızca sportif bir başarı değil, aynı zamanda Türk motosiklet sporunun uluslararası arenadaki en güçlü sembollerinden biri haline geldi. Hatta Toprak'ın anlattığına göre padokta birçok kişi artık ona adıyla değil, doğrudan El Turco diye hitap ediyor. MotoGP'deki ilk puanlarını Amerika'da alması da moral açısından önemli bir dönüm noktası oldu. Daha da dikkat çekici olan ise yarış sonunda bütün Yamaha sürücülerinin önünde yer almasıydı. Üstelik bunu yıllardır MotoGP'de yarışan rakiplerine karşı ilk kez mücadele ettiği bir pistte başardı. Buna rağmen Toprak bu sonucu yeterli görmüyor. Çünkü onun kariyerinde asıl ölçü puan toplamak değil, podyuma çıkmak ve yarış kazanmak. 3 dünya şampiyonluğu bulunan bir sporcu için orta sıralarda finish görmek tatmin edici değil. Bu nedenle her yarış sonunda elde edilen birkaç puandan çok, motosikletin gösterdiği gelişime odaklanıyor. Ona göre gerçek başarı ancak zirve mücadelesi başladığında anlam kazanacak. Toprak'ın verdiği mesaj aslında oldukça net. Kendi performansından çok Yamaha'nın atacağı teknik adımların geleceği belirleyeceğine inanıyor. Bu nedenle çalışmalarını hiç yavaşlatmadan sürdürüyor ve önceki yıllardan bile daha yoğun antrenman yaptığını söylüyor. Hedefi yalnızca MotoGP'de yer almak değil, bu seride yarış kazanan ve şampiyonluk mücadelesi veren bir isim olmak. Eylül ayında Avusturya'da kurulacak özel Red Bull tribünü de bunun önemli bir göstergesi olacak. Binlerce Türk taraftarın oluşturacağı atmosferi şimdiden heyecanla bekleyen milli sporcu, geçmişte Superbike'da gördüğü bayrak denizini MotoGP'de de yeniden yaşamak istiyor. Eğer Yamaha beklenen gelişimi gösterebilirse, Toprak'ın asıl hikayesinin önümüzdeki yıllarda yeni başlayacağını söylemek hiç de abartı olmayacaktır.